Herkese merhaba arkadaşlar. Ben PT Kavai. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar piyade komutanlarından olan Medline olacak. Öncelikle Medline Çarkıfelek komutanı. Yani bu Medline'ı ancak Çarkıfelek geldiğinde elde edebilirsiniz. Ve bunu elde ettiğinizde arkadaşlar gerçekten pişman olmazsınız. Yani ben şöyle söyleyebilirim size. Bütün hesaplarda olması gereken bir komutan diye düşünüyorum şu anda. Ve şu anda zaten gerçekten metada geçit savaşlarında olsun, şehrinizi savunurken olsun veya alan savaşlarında olsun, PvP savaşlarında her yerde Medline'ı görebilirsiniz bu arada. Çünkü tanklık yapmak istediğinizde tank yetenek ağacı var. Yani alanda hasar gitmek istiyorsanız tamam biraz hızlı eriyebilirsiniz ama hasarı da fazla vurmak istiyorsunuz. PvP yeri var. Piyade yeri de var. Yani güzel bir yetenek ağacıyla arkadaşlar Medline'ı çok kullanışlı bir hale getirebilirsiniz. Arkasındaki komutanların da tabii ki de önemi var. Onları da zaten size anlatacağım teker teker. Şimdi arkadaşlar birinci becerisine geldiğimizde fiziksel heves verir ve 4 saniye boyunca fiziksel atak değerini %20 arttırır. Ayrıca 4 saniye boyunca hasara emen bir kalkan faktörü verir. Benim mesela şu an 5 seviye birinci skill'i %20 fiziksel atak bonusu, kalkan faktörü de 1200 veriyor. Bu kalkan faktörü nedir? Örnek veriyorum, alanda size birisi vuruyor. Öfke becerisi kullandığında bu tetikleniyor. Yani 1200 hasar ben emiyorum. İkinci becerisi Medline'ın lejyon kapasitesini arttırır ve lejyonun savaş alanında verdiği fiziksel hasarı %4 arttırır. Bu mesela bende şu an ikinci seviyede maksimum lejyon kapasitesi 6K veriyor. Verilen fiziksel hasar bonusu da %4 veriyor. Yani Medline'ın arkadaşlar gerçekten boş skill'i yok. Çok kullanışlı bir kahraman. Üçüncü skill'i Medline Legion'un %12 daha fazla karşı saldırı hasarı verir ve Legion'undaki tüm piyade birliklerinin %12 HP kazandırır. Biz dedik ki hani bu oyunda gerçekten HP çok önemli diye. Üçüncü skill'i şu an bende mesela 4 yıldız %12 HP bonusu ve karşı saldırı hasarı bonusu alıyorum arkadaşlar. %12 karşı saldırı hasarı alıyorum. Yani 5 seviye yaptığımda %15. Arkasına mesela Nika koyduğumda şu an mesela benim Nika'nın 4. skill'i 3 seviye %14 veriyor. Ya biliyorsunuz bunları toplanıyor. 4. skill'i Kutsal Kılıç'ın kalkanını kırdığında Medline çevresindeki en fazla lejyona kahraman beceri hasarı veriyor. Şu an bende o 2 yıldız 150 hasar faktörü veriyor. Eğer ki Medline'ı uyandırdığınızda ee, ekstradan uyanış sonrası kalkanı kırıldığında Medline çevresindeki 3 lejyona kahraman beceri hasarı verir ve alınan hasarı 4 saniyeliğine %10 azaltan direnç kazanır. Gerçekten Medline'ın boş skill'i yok arkadaşlar. Şöyle yetenek ağaçlarına geçelim. Şimdi yetenek ağaçlarında arkadaşlar kendinize göre şekillendirmelisiniz bu arada. Bu benim alanda kullandığım hani en verim aldığım yetenek ağacı olabilir arkadaşlar bu arada. Hani alanda hiçbir şekilde sıkıntısını çekmedim. Şimdi piyadede arkadaşlar temel yeteneklerde savunmadan gidiyoruz. Yani ilk yetenek ağacını 3 tane genel saldırı gücünü verdik. Ondan sonra genel savunma, sonra HP, ondan sonra istikrarın kalkanı. Şimdi ben burada Medline arkadaşlar şu şekilde kullandım. Hani yarı tank, yarı hasar olarak kullandım. Tabii ki de bu sizin oynayış tarzınıza göre de değişebilir bu arada. Yani ben bu şekilde yetenek ağacından gerçekten verim aldım. Şimdi tanktan gittim ben burada. Genel savunmayı verdikten sonra hızlı analiz %4 daha az karşı saldırı hasarı alır. Çünkü biliyorsunuz hani direkt adamların içine dalacağım. Ondan sonra daha az normal saldırı hasarı alır. Her şeyin Fatih. Piyade olduğu için de alanda çünkü direkt ortada bodozlama gireceğimiz için adamların içine alanda. O yüzden daha az normal saldırı hasarı almamız gerekiyor. Şimdi burada arkadaşlar bir boyun eğmez var. Bir de geçilmez savunma var. Şimdi burada şöyle bir dikkat etmeniz gereken bir şey var. Burada Legion'un savaşa girdiğinde 10 saniye boyunca savunma değerini %5 arttıran sığınak kazanır. Ötekisinde de Legion'un normal saldırı ile vurulduğunda %10 ihtimalle 5 saniye boyunca kahraman becerisi aldığı hasarı %8 sağlamlık.
kazanır. Yani %8 daha az hasar alacak. Şimdi ihtimal olduğu için arkadaşlar bunda ben direkt garantiye geçtim. Piyadede daha doğrusu. Direkt çünkü savaşa girdiğimde savunma bonusunu alacağım. Yukarıdan devam ettim. Genel sağlık %2. Arkasına çelik sinirler. Legion'un normal saldırıyla vurulduğunda %10 ihtimalle 3 saniye boyunca HP değerini %5 arttıran canlılık kazanır. Ondan sonraki sağlam kalkan. Legion'un aldığı kalkanı %5 arttırır. Zaten Medline'in ilk skill'i arkadaşlar kalkan faktörü veriyordu biliyorsunuz. Yani 1200 ise yüzdesel olarak o artacak. Ondan sonra demir yürekli birlik sayısının %50 oranının altındayken Legion'un %8 daha az normal saldırı hasar alır. Oradan sonra arkadaşlar birazcık hasar odaklı gittim PvP'den. Birliklerin atak değerini arttırır. Arkasına Legion'un alanda %5 daha fazla normal saldırı hasarı verir. Genel sağlık HP. Arkasına da çekilişin şansı. Legion'un alanda karşı saldırı gerçekleştirdiğinde alınan genel hasar bonusu 20 saniye boyunca en fazla %3 olacak şekilde azalır. Şimdi arkadaşlar benim bu şekilde yetenek ağacı gitmemin sebebi ben Medline'a alana çıktığımda şimdi o alandan alana değişiyor tabii ki de. Mesela normal derecede alanda olduğumda Nika ile beraber çıkıyorum. Yani arkasında Nika oluyor. Yani atak bonusu da gerekiyor çünkü bana. Fiziksel atak bonusu da gerektiği için ben Nika ile çıkıyorum. Ama diyelim ki ağır bir savaş var alanda. Yani piyadelerin gerçekten sağlam olması gerekiyor. Arkasına Garwood koymanız lazım. Şimdi bazılarımız mesela yetenek ağacını da denedik. Full PvP ardına işte piyade. O zaman arkadaşlar işte piyadeniz çok kırılgan oluyor. Tamam hasar verebilirsiniz. Beceri hasarı da çok fazla verebilirsiniz. Ama bu sefer piyade gerçekten görevini yapmıyor gibi hissedeceksiniz. Çünkü alanda çok çabuk eriyecek. O zaman da hastaneniz dolacak. Yani takım arkadaşlarınıza bir faydanız olmayacak. Öleceksiniz. Hastane boş boşuna dolu olacak. Ondan sonra oyunu kapatacaksınız. Sıkılacaksınız. Onun için en uygun aslında yetenek ağacı bu. Şimdi şöyle de bir şey yapabiliriz. Hani full PvP'den gidip tanka da gidebiliriz. Burada ben nasıl yapmışım mesela? Bunun arkasına tabii ki de Nika koyacağım tekrar yine. Temel yeteneklerden devam ettim. PvP'de aynı şekilde atak değerini arttırır. Arkasına daha fazla normal saldırı hasarı verir. Ardından buradan HP almadım. Çünkü arkasında hani hasar oynayacağım için. Legion'un alandaki kahraman beceri hasarını %5 arttırır. Bunu Nika için verdim bu arada. Medline için değil. Ee, Yani arkasındaki Medline'de daha fazla beceri hasarı vuracak. Ondan dolayı bu arada. Arkasından cesaret ordusu Legion'un savaşa verdiği hasarı en fazla %3 olacak şekilde 10 saniyede bir %1 arttırır. Ardından korkusuz. Arkadaşlar zaten Medline'den karşı hasar saldırı bonusu alıyoruz. Ondan sonra Nika'dan da alıyoruz. Üstüne bir de %5 de buradan alacağız. Legion'un alanda %5 daha fazla karşı saldırı hasarı veriyor. Yani Nika'yı fulllediğinizde, Medline'ı fulllediğinizde %40, tabii %40'lık bir bonus almış olacaksınız totalde. Ardından daha da güçlü Legion'un %1,5 daha fazla hasar verir. Arkasına inatçı savaşı %50 oranında düşükken %3 daha fazla hasar verir. Son olarak da kızgınlığın kutsaması. Buradan birazcık HP alalım dedik. Alanda öfke becerileri kullanırken Legion'un HP değerini 5 saniye boyunca %10 arttıran canlılık kazanır. Tabi bu etki 10 saniyede bir tetikleniyor bu arada. Oradan sonra arkadaşlar piyadeye de gidebilirsiniz ama tanktan da gidebilirsiniz. Yani bana tank daha uygun geldi. Şimdi Legion'un buradan savunma verdik zaten mecbur. Buradan tekrar beceri gittim. Mika için. Arkasına öfke dolumum daha çok hızlansın diye öfke verdim. 50 öfke. Tamam çok totalde çok bir öfke değil ama bir tık sizi öne atacak. Ardından da arkadaşlar buradan tekrar geçinilmez savunmaya verdim. Ya bu aslında odaklı. Hani full atak oynayacaksınız. Karşı saldırı bonuslu oynayacaksanız bu şekilde gidebilirsiniz. Ama buna da dediğim gibi çok fazla önermiyorum. Diyelim ki işte siz sadece tanklık yapmak istiyorsunuz. Ben arkadaşım benim alanda işte adam kesme gibi bir derdim yok. Ben sadece oturayım orada alanda fazla durayım veya zebellerde daha doğrusu hani daha çok alanda durayım derseniz de arkadaşlar
Bu şekilde şu şekilde sıfırlayayım şunu. İlk yetenek ağaçları zaten belli. Temel yetenekleri belli arkadaşlar. Bunu tekrar söylememin anlamı yok diye düşünüyorum. Şimdi bir de buradan piyadeden gidelim mesela sizinle beraber. Buradan arkadaşlar bazı arkadaşlarımız hani büyücüden veya okçudan kalmış olabilir. Piyadede arkadaşlar sef hızını kullanmayın. Çünkü piyade hızlı bir askeri birlik. Gözdağı hasarı verir. Bir saniye. Burada dalgınlığıma geldi. Bir daha sıfırlayayım ben bunu. Beceri hasarına vermişiz. Temel yetenekleri verdim. Geliştir. Buradan arkadaşlar piyadeden gidiyorum bu arada. Piyadeden Lejyon kahraman becerisinden aldığı hasarı azaltır. Şimdi burada şöyle bir şey var. Cennetin bereketi. Lejyon'un aldığı iyileştirmeleri %1 arttırır. Arkadaşlar eğer ki hani Nika'yı kullanmıyorsanız Medline'ın arkasında Garwood kullanıyorsanız bundan gidebilirsiniz. Cennetin bereketi. Yani kahramana gelen iyileştirmeyi arttıracak. Ondan sonra soğukkanlı savunma değerini 3 saniye boyunca %4 arttıran sığınak kazanır. Oradan sonra arkadaşlar bunlar zaten boş skill. Legion'un piyade birlikleri, süvari birliklerine daha fazla hasar verir. Bunlar arkadaşlar boş, yani boş slotlar diye düşünüyorum ben. Okuyunca siz de anlarsınız. Her şeyin Fatih'i. Buradan daha az, daha fazla karşı saldırı hasarı verir. Bir de ne vardı burada? %10 ihtimalle 1 saniye boyunca Legion atak savunma HP değerini %1 arttıran hevesli sığınak canlı kazanır. Şimdi burası şüpheli. Şimdi buradan kıdemli de gidebilirsiniz. Aslında son söz de gidebilirsiniz. Ama ben son söz gitmeyi tercih ediyorum. Ondan sonra normal saldırılarla ümit verici var burada. Legion'un %15 daha az kuşatılma hasarı bonusu alır. Legion'un aldığı kalkanı %1 arttırır. Sağlam kalkan. Legion'un tamamen piyade birliklerinden oluştuğunda öfke becerileri sayesinde kazanılan bu etkilerini 1 saniye uzatır. Demir iade Legion'un normal saldırıyla vurulduğu ihtimalle bir karşı saldırı yapar. Bence bu arkadaşlar savaşa hazır. Ondan sonra döndüm tanka. Yani full tank gideceğim için daha az karşı saldırı hasarı alır. Ondan sonra her şey Fatih. Son olarak da geçilmez savunma. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi Madeline gerçekten çok yönlü bir kahraman. Her türlü yetenek ağacı gidiyor bu kahramana. Ve alanda ileriki süreçlerde yani sunucular oturmaya başladığında çarklar geldiği zaman Madeline'in için arkadaşlar elmas ayırmanızı öneriyorum. Hani fulllemeseniz bile ilk skillini 5'leseniz yetiyor. Ya ben fulllemedim çünkü piyade ağırlıklı oynamıyorum diye ben fulllemedim. Daha doğrusu Madeline'i ama gerçekten fullenilmesi gereken bir kahraman. Her türlü ekmeğini yersiniz. Yani uzun bir sürede götürür bu arada. Çünkü yani önde kullanabileceğiniz piyade komutanı fazla yok arkadaşlar. Yani örnek veriyorum hani Garwood kullanmak isteseniz ikinci skill'i mesela garnizon. Yani yetenek ağacına da baktığınız zaman zaten garnizondan gitseniz bir işinize yaramayacak yani. Garnizon komutanı diyor. Kalkıp da kimse garnizonda kullanmaz diye düşünüyorum Garwood'u. Tamam bir ara geçiş savaşlarında kullanıyordu. Hani kullanılıyordu. O zamanlar metadaydı ama metadan düşüyor. Şimdi her komutanın da zaten bir ömrü var. Yani Medline'e biz çok iyi diyoruz ama bir bakarız bir sonraki güncellemede farklı bir komutan getirirler. Medline'ı tokatlar geçer. Ama şu anki oyunun içinde arkadaşlar gerçekten piyadeler konusunda en meta kahraman Medline. Her türlü şekilde kullanılıyor. Ee, Bu arada şeyi de soruyorsunuz. Hani piyade komutanları videosu falan gelecek mi? Gelecek arkadaşlar. Müsait olduğumuz zaman Kaan'la birlikte onun videosunu çekeceğiz. Detaylı bir şekilde yani tüm piyade komutanlarını çekeceğiz. Ben sadece Medline'ı böyle bir araya sıkıştırmak istedim. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olup beğenirseniz mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.